kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü çok heyecanlıyım bu konuyu konuşmak için. Konumuz şu: eğer siz bir şey isterseniz, sizin istediğinizde Allah isterse sizi hiç kimse ve hiçbir şey durduramaz. Hadi biraz hayattan örneklerle konuşalım. Benim hikayem aslında o zaman hikaye olacağını anlamadığım ama şu an geriye dönüp baktığımda hikaye olarak gördüğüm hikayem liseye istemeyerek gitmemle başladı. Çok çalışkan bir öğrenciydim. Hep öyle oldum. Lise döneminde sınava girdiğimde gayet yüksek bir puan almama rağmen sağlık meslek lisesine gitmek zorunda kalmıştım. Çünkü liseden mezun olup hemen mesleğimi elime alacaktım. Maddi anlamda ailemi destekleyecektim vesaire. Hiç istemeyerek başladığım bu bölümde öğretmenlerimin zoruyla okumaya devam ettim. Sonradan annem de söylemişti değiştirebileceğimi. Benim mutsuz olduğumu görünce. Bu sefer de öğretmenlerim müsaade etmedi. Çünkü memur olmak, mesleğin eline almak ve para kazanmak diğer her şeyden önemliydi. O zamanki Elmas aslında farkındaydı ne tarz bir hayat istediğinin. Ama yine de insan o yaşlarda o kadar net kararları tek başına alamıyor diyelim. O dönemde hemşirelik okumak zorunda kaldım. KPSS'ye girdim, 80 aldım ve tercih yapmadım. Çünkü ben hemşire olmak istemiyordum. Şu an hala dedemlere falan gittiğimde bana diyorlar ki kızım o zaman atanmış olsaydın şu an 2 tane evin, bir tane de araban vardı. Ama gerçekten hayattan istediklerimiz bir ev, bir arabayla mı sınırlı? Ve büyük anne büyük baba linçlerini bir tarafa bırakalım. Liseden mezun olma dönemimde ben istediğim şeyi biliyordum. Birincisi dil öğrenmeyi çok seviyorum. Dille ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. İkincisi dille ilgili hiçbir şey öğrenmedim. Yani küçüklükten beri kendi kendime şarkılar falan dinlemeye çalışıyorum ama gramatik olarak bir yerde değilim yani. Annem beni o dönemde bir dershaneye yazdırdı. İngilizce öğrenmem ve o sınavdan, hayal ettiğim sınavdan geçmem için dil sınavına hazırlanmak istiyordum. Yani mütercim tercümanlık ya da İngilizce öğretmenliği ya da dil anlamında herhangi bir şey yapmak istediğimi biliyordum sadece. Yazıldım neyse. Sonra öğretmenim tamamen bir zorbacı çıktı. Bu arada öğretmenim çok zeki bir adamdı. İl hafızası çok yüksek. Gerçekten öğretme gücü de yüksek olan bir insandı. Ama bir öğrenciyi bu kadar zorbalayan bir öğretmenin ne kadar bilgi bildiği hiçbir anlam ifade etmiyor. Bana sürekli şey diyordu işte Elmas bu soruyu çözsün de bana bir kahve alsın. Çünkü zaten çözemeyecek. Çözemiyordum da zaten. Doğru ama herkesin içinde sana çözemeyeceğin bir soruyu yollaması ve en başında bunu sana çözemeyeceğini söylemesi zaten en başından insana bir mutsuzluk veriyor. Zaten o anda heyecanlanırdım ve elim ayağıma dolaşırdı. Yapamazdım yani. 1 oldu, 2, 3, 4 sürekli bu zorbalamalar arttı. Bir gün öğretmenimin yanına gittim ve dedim ki hocam ben gerçekten şunu başarmak istiyorum. Siz başka arka plandan gelen öğrencilerin yani İngilizce okumayan çünkü o dönemde sınıf arkadaşlarımın hepsi İngilizce sınıflarda okuyorlar. İşte İngilizce eğitim alıyorlar ve dil sınavına hazırlanıyorlar. Bir öğretmenin umut arayan bir öğrenciye ne demesi lazım? Gerçekçi olması şart. Ama şunu demesi lazım. Elmas belki bu yıl çok zorlar ama 2. yılda bırakmazsan, dişini sıkarsan olabilir diyebilir. Bana şöyle söyledi. Ben farklı bir okuldan gelip de bunu başaranı hiç görmedim. Ben şans yok diyor. Hala dershanenin merdivenlerini bana söylediği anı hatırlıyorum yani. Gerçekten korkunç. Sonra dersteki zorbalamalar da devam edince ben dershaneyi bırakmaya karar verdim ve kısa bir süre içerisinde tekrardan sözel bölümüne geçiş yaptım. Sözel alanda ilk sene 3 ay çalışmayla 50.000'e girdim. Baktım 3 ay çalışmayla 50.000 çok iyi bir sayı. Dedim ki ben 2. yılda sözele çalışırsam, ağırlık verirsem ben sözelde çok iyi bir puan alırım. Öyle de oldu. 2. seneye kaldım. Sözelden çok iyi çalıştım ve ilk 15.000'e girerek üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazandım. İsteyerek de gittim bu arada. Çünkü o dönemde taması en yüksek bölüm olduğu için, çalışma koşulları diğer öğretmenlere göre daha az saatli olduğu için çok talep edilen bir meslek grubuydu ve çok yüksekti yani. Bölümü okumaya devam ederken de kendi kendime İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. Sürekli yabancı arkadaşlar ediniyorum. Hatta öyle ki annem de sağ olsun evde böyle yabancı arkadaşlar ağırlıyoruz. Hem farklı kültürler tanıyorum hem de dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Onlarla geziyorum vesaire. Hala tam istediğim seviyede değildi ama tek başına çalışan bir kız için çok güzel bir başarıydı. Artık tamamen yabancılarla konuşuyor hale gelmiştim. Son sene birazcık daha geliştirdim derken artık çok rahat iletişim kurabilir hale gelmiştim. Üniversitenin mezun olma senesinde kalbime oturan bir şey vardı. Ben gerçekten öğretmenlik yapacak mıyım? Birincisi mesleğimi gerçekten seviyordum. Çünkü okurken çok eğlenceli okuduğum bir bölümdü. Staj yaparken çok keyif aldığım bir bölümdü. Şartları da gerçekten daha az çalışma saatleri olduğu için devlet kurumunda aslında küçük bir şehre atanıp orada tıkılmaktan çok korktum. Ve dedim ki yani ben uzun süre memur olup sürekli aynı ritimde yaşayabilecek bir insan olmayabilirim ki hiç öyle olmadım. O yüzden ben o sene alımın en yüksek olduğu senelerden bir tanesinde KPSS'ye bilerek başvurmadım. Çünkü bu sefer böyle bir puan alsam kesin atanacağım yani kesin gideceğim ve tercih yapmama gibi bir daha olasılığım olmayacağı için yoksa ailem beni bu sefer öldürürdü gerçekten. KPSS'ye hiç başvuru yapmayarak bir risk aldım.
14 yaşından beri benim içimde bir hayal olan Londra'ya nasıl giderim? Ben orada nasıl okurum diye düşünmeye başladım. Çünkü zaten yabancı dille uğraşmak istiyorum. O tarz bir yerde olmak istiyorum. Ben orada yüksek lisans yapayım. Burslar için bakmaya başladım. Çünkü eğer bursum yoksa ödeyecek param da yoktu. Burs aldım diyelim. Yine karşılayamadığımı fark ettim. 18.000 pound'dan falan bahsediyoruz. O yüzden olabilecek bir hayal değildi. Madem İngiltere'ye gidemiyorum, yüksek lisans yapamıyorum. Bari dedim ben work and travel yapayım üniversitenin son senesinde. Amerika'ya başvurdum. Elimde olan sınırlı bir bütçe var. O bütçeyle de work and travel'a başvurdum. Work and travel'dan kabul aldım ve sonra bendeki şans, Covid ortaya çıktı. Bir sene daha ileriye atıldı. Ertelenince yine kur yükseldi, dolar kuru ve benden ek bir ücret ödemem talep edildi. Ama ne yazık ki bende o ek ücret yoktu. Aradım, taradım, sordum, soruşturdum ve ben o parayı ne yazık ki bulamadım. Şirkete verdiğim paranın içeride kalmasını kabul ederek projeden çekilmek zorunda kaldım. Ama o dönem çok büyük bir hayal kırıklığı. Bir şey oluyorsa bir hayır, olmuyorsa 1000 hayır var derler ya. Yaşanan örnek gerçekten. O dönemde bunun farkında da olmadığım için çok hayal kırıklığındayım. Yani bir arkadaşım var, sürekli onunla konuşuyorum. O beni teselli etmeye çalışıyor. Çok deniyorsun, bak bir yerde bir şey olacak, ben inanıyorum sana ama ne olacak yani? Ben kendimden yavaş yavaş ümidi kesmeye başlamıştım. Ama Allah bana gösterdi ki kendinden umudu kessen bile benden sakın kesme. Çünkü Allah'ın daha güzel planları var. Üniversitenin son senesinde ben işte Ukrayna olmadı, Amerika olmadı, deniyorum olmadı. İngiltere'ye işte yüksek lisans için gelemiyorum vesaire derken ben dedim ki ne yapayım? O zaman ben Bursa'da kalayım. Büyük şehir seviyorum. Özel bir okulda. Keyfime bakayım, çalışayım. Bursa'yı da çok seviyorum. Tiyatrolara gidiyorum, sinemalara gidiyorum. Dilimi geliştiriyorum falan. Dedim ki kendime ben burada bir hayat kurabilirim. Birkaç tane okula başvurdum ve başvurduğum okullar benim için felaketti. Başvurduğum 2 okul beni başörtüsü giydiğim için kabul etmedi. Doğru duydunuz. Hala bunlar hayatın gerçekleri. Dedi ki hocam CV'niz çok kuvvetli. Evet ama biz sizinle çalışamayız. Çünkü bizim veli kadromuz biraz seküler zihniyetindeki insanlar. Sizinle enerjileri eşleşir mi bilemedik. Birincisi sen benim enerjimi nereden biliyorsun? İkincisi ben orada öğretmen olarak çalışmaya geldim ve sen benim nasıl bir öğretmen olduğumu değerlendirmeden benim başörtümle yapacağım işi yargılıyorsun. Tabii şu an bunu böyle kolaylıkla anlatıyorum ama o dönem ağlamakla geçiyor. Sürekli ağlıyorum, sürekli hayal kırıklığı içerisindeyim. Ne yapacağımı bilemiyor bir vaziyetteyim. Arayıştayım yani. Başka bir gittiğim okul bana dedi ki işte birinci gün CV'mi teslim etmeye gittim. Okumamış bile. Neyse ikinci gün gittim, kendimi tanıttım, CV'mden bahsettim. Kendi CV'mi onlara kendim anlattım. Etkilendiler, olabileceğini söylediler. İlk iş deneme günümde bana depo temizlettiler. Evet, yanlış duymadınız. Depo temizlettiler. Daha kötüsünü söylüyor. Bana dedi ki hocam elbise giymişsiniz ama o kurumda çalışırken pantolon giyseniz olmaz mı? Neden? Benim elbisem çocuklara ders anlatmama engel değil. Çocuklarla oynamama engel değil. İşimi yapmama engel değil. Neden benim giyim stilimin pantolona dönmesini istiyorsun mesela? Hala hatırladıkça sinirleniyorum fark ettiğiniz üzere. Neyse ben o gece uyuyamadığımı çok net hatırlıyorum. Ağladım ve uyuyamadım ama sinirden. Yani şunu yediremiyorum. Ben kendime bunun yapılmasını nasıl hazmettim? Neden gidip söyleyemedim ki benim işim depo temizlemek değil? Bana neden bunu yaptırdın? Ya da bana elbise giymemi teklif ettiğinde neden yüzüne karşı söyleyemedim yani? Hani sen hangi sıfatla bana ne giyeceğimi söylüyorsun? Böyle bir politika mı var yani? Ve o gün çok şık gitmiştim gerçekten. O gece ben sabaha kadar uyuyamadım ve ne diyeceğimi düşündüm. Rüyalarımda saatlerce sabah ne diyeceğimi düşündüm ve o gün ertesi sabah topuklularımı giydim. Yine güzel bir elbise giydim ve tık 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 gittim. İçeri girdim. Hanımefendi Türk kahvesini yudumluyordu. Elmas hocam dedi, sizi dedi sınıfta direkt şu başlayabiliriz. Ben de şöyle yaptım. Dedim ki sıra bakmayın, ben bugün çalışmaya değil, müsaitseniz bir 5 dakikanızı almaya geldim dedim. Kadın şok oldu. Çünkü dün depo temizleyen sakin elmasa bugün bir şeyler olmuştu. Yani insanın sabrını zorluyorlar gerçekten. Ne içersiniz dedim, bir Türk kahvesi alayım. Siz benim CV'me dikkatle bakmış mıydınız? Kadın şok oldu. Yani hatırlıyorum yüz ifadesini. Dedi ki evet. Hocam dedim benim aile danışmanlığı sertifikam var. Şu seviye İngilizce eğitimim var. Yazdığım çocuk hikayeleri var. Saydım CV'mde olan her şeyi, her özelliği. Siz bu CV ile gelmiş bir insana dün ne yaptırdınız?
Hayatımda yaptığım en iyi şeydi gerçekten. Hocam biz çok özür dileriz. Biz sizin bu kalitede olduğunuzu anlayamamıştık. Biz sizinle çalışmaya devam etmek istiyoruz lütfen dedi. Hatta sınıf verir miyiz? İşte sınıf veririz ama işte şu öğretmen arkadaşımızdan öğrenirsin falan diyen kadın dedi ki şu sınıfı sen direkt al bugün başla. Dedim ki hocam etik anlayışımız galiba uyuşmuyor. Yollarımıza ayrı devam edelim isterim. Sonra oradan bir çıkışım var. Arkada Kurtlar Vadisi müziği çalıyor. Yani gerçekten herkes haddini bilsin. Ben bu işi reddettim ama benim cebimde param mı var? Zaten bursum kesilmiş. Evimin kirasının ödenmesi lazım. Bir öğrenci evinde kalıyordum. Ailem dedi ki biz sana para yollayamayız. Bitti. Ben o gün havayı orada attım ve benim iş bitti. Neyse bu süreçte ben bir ilan gördüm. Londra'da bir öğretmen arıyorlar. Okul öncesi öğretmeni arıyorlar. Dedim ki bu sahte bir haberdir. Dolandırıcıdır dedim bunlar. Nasıl mümkün olabilir ya? Üniversite döneminde bir hocama gidip demiştim ki profesördü ve Londra'da bağlantıları olan iyi bir profesör bir hocaydı. Dedim ki hocam böyle böyle ben Londra'da bir iş yapmak istiyorum. Yolumu orayla kesiştirebilirim. Benim işte orada okuyan kimse yok da çok zor oranın şartları da bizden hiç giden olmadı da falan filan diye bana böyle şeyler söylemişti. Yani benim önümü tıkamıştı ve ben olacağına dair inancımı kaybetmiştim tamamen. O yüzden de düşünüyorum ki hani sahte bir haberdir yani. Neyse ben iletişime geçtim ve dediler ki başvur. Başvurumu yaptım ve dediler ki bizden mülakat için haber bekleyin. O sürede parası bitmiş olan Elmas pılını pırtını toplayıp Bursa'dan memleketi Nevşehir'e dönmek zorunda kaldı ve ilk mülakatıma girdim. İngilizce mülakatım bu arada. Hatırladınız mı? Bana ne demişti İngilizce öğretmenim? Ben farklı okullardan gelip de bu sınavı geçen görmedim demişti. Belki dil sınavına girmedim ama yurt dışından İngilizce bir mülakatı kendi alanımda geçtim. Beni reddeden özel okullar utanır mısınız? Sanmam. Eleme sürecim başladı ve yaklaşık bir sene kadar yani 3 aylık süre bir seneye uzadı. Tabii burada da imtihan olduk biraz. Avukat süreci iyi yönetemedi vesaire. Benim 3 ayda Londra'ya geliş kabul oluş sürecim bir seneyi buldu ve ben bir sene Nevşehir'de hem baristalık yaptım, işte yurt dışına açılan bir turist şirketinde özel takı satıcılığı yaptım vesaire. O tarz şeylerle geçimimi sağlayarak buraya gelmeyi bekledim. Bir sene sonra Londra'ya taşındım. Londra'ya taşındıktan sonra öğretmen olarak çalışmaya başladım. Tabii bunun da kendine göre zorlukları vardı. Oraları geçiyorum. Çünkü bu videoda pozitif olan şeyleri konuşuyoruz. Başka bir okulda takım liderliği pozisyonuna geçtim. Takım liderliğinden sonra müdür yardımcılığı teklifi geldi. Reddettim çünkü aklımda başka bir şey var. Şimdi hikayeyi çok kısa özet geçelim istiyorum. Bana hocam ne demişti ilk hocam? İngilizce sınavından geçemezsin demişti, hatırladınız mı? Ve ben ne yaptım? Belki Türkiye'de İngilizce öğretmeni olamadım ama İngiltere'de ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretmen olarak çalışmaya başladım. Okulumdaki profesör ne demişti bana? Hiç gitmenin bir şansı yok. Orayla bir bağlantımız yok ve artık her şeyi çok zorlaştırdılar demişti. Ben ne yaptım? Burada iş kabulü aldım. Üçüncü olan şey ne demişti bana? Beni kabul etmeyen okullar başörtünden dolayı zihniyetlerimiz uyuşmayabilir diyerek beni reddetmişlerdi. Ve ben de şimdi inşallah Allah'ın izniyle dünyanın ilk Müslüman kadın yaşam stili markasını kurmayı planlıyorum. Anlatırken kulağa çok büyük geliyor ama ben şunu gördüm. Bir şeyi hedef koymak çok zor. O yolda emek vermek çok zor. Ama eğer hedefiniz Allah rızası için bir şey yapmaksa Allah gerçekten eninde sonunda bir yolu size açıyor ve açtığı yol en güzel yol oluyor. Bir meal görmüştüm galiba Hazreti Yusuf'a krallığın onun yeterince olgunluğa ulaştığında verildiğiyle ilgili. Yani bir şey bekletiliyorsa gerçekten ya daha güzel olacağı için bekletiliyor ya da hayırlısı olmadığı için verilmiyor. Olay şu: Allah bize her zaman her şeyin en hayırlısını en güzel şekilde veriyor. Vermiyorsa bile o şey bizim için en hayırlı olan şey olmuş oluyor. Ve bunu anladığımızda tüm kapılar bize açılmış oluyor. Eğer bir şeyi hayal ediyorsanız, bir şeyi başarmak için çalışıyorsanız ve bunun imkansız olduğu ile ilgili duyumlar alıyorsanız kulaklarınızı tıkayın. Bu başarı hikayesi sadece sizinle Allah arasında olan bir şey. Çünkü siz her şeyi elinde tutan bir zattan istiyorsunuz. Yani nasıl olmayacak? Yani olmasa bile en güzel şekilde olmaz. Anlatabiliyor muyum? İstediğiniz kişi anneniz değil, babanız değil, okulunuzun müdürü değil yani. Siz ondan istediğiniz zaman en güzel de o şekilde geliyor. Çünkü her şeyin sahibi o. O süreci yaşarken verdiğiniz tepkiler şu anki anlattığım kadar olumlu olmuyor ne yazık ki. Ama insanız, iniş ve çıkışlarımız var ve Allah bizi olduğumuz halimizle çok seviyor. Umarım hayallerinize devam etmek için umut olmuştur bu video. Bu zamana kadar hikayemi paylaşmak yakın arkadaşlarım veya sevdiklerim dışında benim biraz konfor alanımın dışındaydı. Ama
son aldığım coaching sessions'larla beraber hissediyorum ki paylaşılmaya layık bir hikayem var. İnşallah kalbinize yer etmiş, size de ilham olmuştur. Birbirimiz için dua edelim. Teşekkür ederim tekrardan bu yolculuğuma da ortak olup beni buraya kadar dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yolculuklarda görüşürüz. Bu arada yolculuğumun farklı bir tarafından ortak olmak isterseniz de Instagram'dan ve YouTube üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla.